Selamlar, kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Yine güzel bir tarif ile geldim sizlerin karşısına. Bugün ne yapacağız? Bugün bayatlamayan poğaça yapacağız. Bayatlamayan poğaça günlerce değil, haftalarca dursa bile asla bayatlamayan yumuşacık, fısır fısır bir poğaça yapacağız. Tabii ben peynirli olarak yapacağım. Siz istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz iç malzemesini. Ama hamurun hazırlama aşamasını değiştirmeyin. Birebir yapın ki siz de bu güzel poğaçanın lezzetini tadın. Evet, bayatlamayan poğaçayı hazırlama aşamasına geçmeden önce her zaman ne diyoruz tabii ki de. Siz de bıktınız, ben de bıktım. Kanalıma abone değilseniz abone oluyorsunuz. Aboneyseniz de bildirimleri açmayı unutmuyorsunuz. Bildirimleri açarsanız güzel güzel tariflerimden hemen haberiniz olacak. Hadi bakalım. Haydi bismillah diyerek poğaçamızı hazırlamaya başlıyoruz. Bayatlamayan poğaçayı hazırlamak için ilk önce tenceremizi alıyoruz. Tenceremizin içine 3 tane patatesim var evimde. 3 patatesi koyuyorum. Üzerine çıkacak kadar su koyuyoruz. Şöyle. Evet. Üzerine çıkacak kadar patateslerin suyu koyduk. Şimdi ocağa kaynamaya götüreceğiz ve patateslerimizi kaynatacağız. Hemen ocağımıza götürüyoruz. Ocağımıza patateslerimizi koyduk. Şimdi kaynatacağız ve patateslerimizin pişmesini bekleyeceğiz. Bakalım. Evet, gördüğünüz gibi bir kapak kapattım ki çabuk kaynasın. Boşa ateşimiz yanmasın. Patateslerimiz kaynıyor. Tamamen piştiği zaman kapatacağız zaten ocağımızı. Evet, patateslerimiz bayağı bir uzun süre kaynattık. Çünkü tamamen pişmesi lazım. Hiç öyle sert falan kalmaması lazım. Gördüğünüz gibi şu anda kaynıyor. Şöyle çatalı batırdığınız zaman kolaylıkla batacak. Zorlanmayacaksınız. Bu şekilde pişmesi lazım. Şimdi ocağımızı kapatalım. Ve patatesleri ister soğumasını bekleyin, isterse soğuk suyun altında çabucak soğutun. Evet, ben patatesleri soğuk suyun altında çabuk soğutmayı seçtim. Çabuk soğutun, bekletmek istemiyorum. Çabuk soğutun. Tamamdır. Şimdi patatesleri soğuttuk. Gördüğünüz gibi hemen bunları şimdi soyacağım, kabuklarını. Bakın güzel piştikleri nasıl belli oluyor. Hemencik kabukları zaten ayrılıyor. Şöyle hemen soyalım. Bu şekilde soyacağız. Evet, patatesleri soydum. Şöyle gösterelim. 3 tane patatesimiz vardı. Şimdi onları ezecek ve şöyle bir bastıra ezeceğim. Bakın bu şekilde eziyoruz. Bir parça kalmaması lazım. Gördüğünüz gibi şöyle bakın. Çok güzel ezildi. İyi bir pişirmiş patatesleri. Zaten böyle olması lazım. Gördüğünüz gibi güzel bir ezdik. Şimdi bu hazır. Hemen üzerine arkadaşlar bakın patates şu anda ılık. Şöyle bir bardak süt döküyorum. Şu patatesin kara yeri kalmış burada. Bir bardak süt döküyorum. Süt soğuk. Ama gördüğünüz gibi patates ılık ya. Soğuk değil ya. Bunu ılıştıracaktır bu. Karıştırıyoruz. Yarım bardak su daha dökeceğiz. Şöyle hemen bu bardağımıza dökelim. Toplamda şöyle bakın yarım bardak da su daha döküyoruz. Suyumuz da soğuk. Yine karıştırıyoruz. Patates tamamen şöyle ne diyelim boza kıvamına gelsin. Çırpalım. Şöyle karıştırdık. Suyumuzu ve sütümüzü. Şimdi üzerine şöyle şeker atıyoruz. Bir yemek kaşığına yakın diyelim. Çok doldurmadım. Patates biraz tatlı ya. Tuzunu atıyoruz. Göz ayarı artık onu da siz kendi gözünüze göre ayarlayın.
Tuzunu da verdik. Sıra geldi sıvı yağ. Evet, sıvı yağımız böyle bir bardak dökeceğiz. Şöyle aynı sütlü bardakla, ziyan fazla bulaşık olmasın. Şöyle bir bardakta sıvı yağ döküyorum. Burada döktük mü? Döktük. Şöyle karıştırıyoruz. Sıra geldi yumurtasına. Şimdi 2 tane yumurtam var. Bir tanesinin sarısını üzeri için ayıracağım. Beyazını buraya bırakacağım. Şimdi bunu ayıralım. Üzerine. Evet, bir sarıyı ayırdık. Diğerini olduğu gibi onu da kırdık. Bunu üzeri için kullanacağız. Şöyle ayıralım. Yine karıştıralım. Çırpıcı da kullanabilirsiniz. Kaşıkla da hiç fark etmez. Şöyle karıştırıyoruz. Evet. Güzel bir karıştırdığımızdan emin olduğumuz zaman üzerine şimdi mayasını dökeceğiz. Yaş maya, kuru maya hiç fark etmez. İstediğinizi kullanın. 1 ve 2 yemek kaşığı maya kullanıyorum. Karıştırıyorum. Hatta çırpıcıyla da karıştırsak olur. Bir deneyelim bakalım. O güzel olacak. Şöyle mayayı içine karıştırıyoruz. Güzel bir çırpacağız. Şöyle çırpma işlemimiz bitti şimdi. Ununa sıra geldi. Unumuzu hazırladım. Bardakla ölçmeyeceğim saatlerce. Şöyle göz ayarı koyacağım ama ne kadar un gider derseniz, size bir fikir vermesi için tahminen 7-8 bardak un gidecektir arkadaşlar. Şöyle şimdi ilk önce kaşıkla karıştıralım. Daha sonra elimize geçeceğiz. İlk aşamada biliyorsunuz elimiz batmaması için kaşıkla karıştırıyoruz. Hadi bakalım, çok güzel bir poğaça hazırlıyoruz. Haftalarca bayatlamayan bir poğaça. Yapın, koyun. Yumuşacık, fısır fısır, asla kurumaz, takır takır olmaz, bayatlamaz. Hemen kaşığımızı her zaman olduğu gibi temizliyoruz. Ziyan yok. Yoğurmaya başlıyoruz. Haydi bakalım. Şöyle yoğuracağız. Yani direkt içine batırmayın elinizi. Böyle kenardan aldıra ortaya toparlayın. Evet, bunu devam edeceğiz çünkü gördüğünüz gibi yapışıyor. Şu an hamurun un ihtiyacı var. Evet, hamurumuz gördüğünüz gibi çok güzel oldu. Şöyle hazırladık. Gösterelim. Hamurumuz hazırlandı. Poğaça hamurumuz. Şimdi hemen üzerini kapatalım. Biz sıcacık bir ortama koyacağız. Yani sobaya olur, doğalgaz petekten olur. Her nereye koyarsanız koyun. Odanız sıcak olabilir. Orada bekletebilirsiniz. Şöyle sarıyoruz. Şöyle silkelim. Orada bekleteceksiniz ama güzel böyle sarmalayın ki üşümesin. Yarım saat, 1 saat arası hamurumuzu bekletiyoruz mayalanması için. Evet, poğaça hamurumuz mayalandı. Hemen şimdi poğaçamızı hazırlamaya başlıyoruz. Güzel bir mayaladık. Tabii ki de açalım. Şöyle gösterelim. Gördünüz mü? Güzelce mayalandı hamurumuz. Hemen açalım. Ne kadar güzel olmuş. Yumuşacık. Şöyle bunları alalım. Şimdi çıkaralım. Hemen tepsimizi getiriyoruz. Tepsimiz hazır. Hamurumuz hazır. Ben içine peynir koyacağım. Şöyle rendeledim. İçine isterseniz karabiber, kırmızı pul biber, istediğiniz baharatları ilave edebilirsiniz. Buna peyniri derseniz şöyle gösterelim. Sepet peyniri arkadaşlar. Şu gördüğünüz sepet peynirinden. Bu peyniri biraz erimiyor. Dersiniz ki ben kaşar koyacağım, koyun. Hiç de sorun olmaz yani. İstediğiniz malzemeyi koyabilirsiniz. Patates koymayın. Zaten hamurunu koyduk. Şimdi hazırlamaya
geçiyoruz. Şöyle birazcık yağ aldım tabağıma. Elimi yağlamak için arada bir. Çünkü hamur yapışacaktır. Şöyle buraya koyalım. Hemen hazırlamaya başlayalım. Elimizi biraz yağlıyoruz. Şöyle bakın, yağlı kağıt serdik tepsimize. Kollarımızı geriye itirdik ve hop başlayalım. Şöyle bir oynattıralım hamurumuzu. Elimiz biraz yağlı olsun. Çok güzel olmuş hamurumuz var ya. Poğaça hamuru fısır fısır. Evet. Hemen bir parça koparıyoruz. Şöyle çok fazla. Ben şekil şükür bilmem. Kısa yoldan yapacağım. Hemen elimle böyle açıyorum. Bakın. İçine biraz peynir koyuyoruz. Ve şöyle kapatıyoruz. Bohça kapatır gibi. Yani biraz yağ alacaksınız elinizin, çünkü hamur yumuşacık ve çok güzel bir hamur hazırladık ya. Onun için biraz yağlayın. Yapışma riski olabilir. Şöyle gördünüz mü? Bu şekilde tepsimize poğaçalarımızı hazırlıyoruz. Evet, poğaçalarımızın bir tepsisini hazırladım. Biraz bol bol koydum ki rahat rahat kabarsınlar. Şöyle gösterelim. Şimdi biraz da tepsi mayasında bekleteceğiz. Diğer hamuru da başka bir tepsiye hazırlayacağım. Şöyle bir tepsi daha hazırladım. Aynı şekilde bu tepsiye de hazırlayacağım. Evet, poğaçaları hazırladım. Şöyle bir tepsiye aşağı indirmiştim. Gördüğünüz gibi 2 tepsi poğaçam çıktı. Dediğim gibi biraz tepsi mayasını bunları bekleteceğim. Ne kadar? 15 ile yarım saat arası bekleteceğim. Sıcacık yine sobanın yanında tabii ki de. Daha sonra pişirme aşamasına geçeceğiz. Hemen sıcak ortama götürelim poğaçalarımızı. Evet, poğaçalarımızı biraz sıcak yerde sobanın yanında beklettim. Bayağı bir mayalandı. Hemen şimdi üzerine yağını süreceğiz. Yumurtasını süreceğiz. Şimdi bir tane yumurtanın sarısını ayırmıştık gördüğünüz gibi. Birazcık üzerine şöyle sıvı yağ ilave ediyorum. Ne kadar ilave ettim? Yani ettin de ne ettin derseniz 2 yemek kaşığı, fazla değil. Şimdi yumurtanın sarısını şöyle bir fırça yardımıyla açtırıyoruz. Biraz açılacak. Yani sulanacak. Daha sonra poğaçalarımızın üzerine bu yumurta sarısını şöyle sürüyoruz her yerine. Hem parlaklık verecek bu yumurta sarısı. Yağ da koyduk. Pırıl pırıl parlayacak tabii ki de. Şöyle güzel bir her yerlerine sürüyoruz. Aynı şekilde diğer tepsimize de sürelim. Fırınımı çalıştırdım. 180-200 derece arası fırınınızı çalıştırın. Ben davul fırın kullanıyorum biliyorsunuz. Evet, yumurtaları sürdük. Şimdi üzerine çörek otu serpeceğim. Susam serpebilirsiniz. Evinizde hangi varsa, yoksa da hiçbir şey serpmeyin. No problem. O şekilde de olur. Evet, çörek otlarını da serptik. Evet, poğaçalarımızın çörek otlarını da serptik. Şimdi ne yapacağız? Poğaçalarımız fırına girmeye hazır, bir tanesini vereceğiz. Daha sonra diğerini vereceğiz. Piştiği zaman fırından çıkaracağız. Sonucu hep birlikte göreceğiz. Hemen fırına bir tanesini hadi götürelim. Bayatlamayan poğaçalarımız pişti. Fırından aldık. Bir tanesi pişti. Sonra diğerini pişirdim. Hemen şöyle yakın plandan gösterelim. Ne kadar güzel olduğunu kendi gözlerinizle bir görün.
Evet, poğaçalarımız şu anda bu sıcak, bu sonra pişen. Buradaki de birinci pişen ve süper oldular. Şöyle bir gösterelim. Bakın şimdi poğaçanın güzelliğini. Bu biraz soğudu tabii. Bunu daha önce pişirdim. İlk birinci pişirdiğim poğaçam bu soğudu. Bakın tekrar düzeliyor. Gördünüz mü poğaçanın güzelliğini? Şöyle daha güzel gösterelim. Bakın bakın. Şu poğaçaların güzelliğine bir bakın derim. Yani maşallah bana, ne kadar da marifetliyim. Ne kadar da güzel el marifetim var. Evet, haftalarca bayatlamayan poğaça tarifimi gösterdim. Şöyle bir tane koparacağız. Tadına tuzuna bakacağız. Bakalım nasıl olmuş, güzel mi olmuş. Tadına tuzuna bakalım. Bir tanesini alıyorum. Şöyle. Bakın. Görüyorsunuz mu? Şu şekilde. Yumuşacık. Hemen böyle kıralım. Süper bir poğaça yaptık. Evet. Tek kelimeyle muhteşem olmuş. Ben şimdi ne yapacağım? Hemen çaydanlığı ocağa koyacağım. Bir çaydanlık çay. Oturup poğaçadan bir güzel yiyeceğim. Çünkü çok güzel olmuş. Dediğim gibi bu poğaçayı yaptığınızda haftalarca bozulmadan durabilir. Aynı tazelikte yumuşacıkın, asla kuruma, sertleşme yapmaz. Yapın derim. Çoluğunuza, çocuğunuza, eşinize, dostunuza, akrabalarınıza, günlerinizde bu poğaçayı yapın. Misafirlerinize hava atın. Tane olsun. Kendime de bir maşallah diyeyim. Çünkü nazar olmayayım. Elim çok marifetli. Güzel güzel tarifler veriyorum sizlere. Ölçülü tarifler veriyorum. Umarım siz bu tarifleri değerlendirir, evinizde yaparsınız. Hadi bakalım. Videomu burada bitirirken her zaman ne diyoruz? Kanalıma abone değilseniz abone oluyorsunuz. Aboneyseniz de bildirimleri açmayı unutmuyorsunuz. Unutmuyorsunuz ki en güzel videolarımdan hemen haberiniz olsun. Hadi bakalım. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın. Takipte kalın. Yine güzel videolar paylaşacağız tabii ki de.